Evet dostlar, azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Karaca Power Mix Blender 1800 wattlık blenderımızın incelemesini yapacağız, değerlendirmesini yapacağız, özelliklerini anlatacağız, neler sunduğuna bakacağız. Bu fiyatını hak edip hak etmediğini değerlendirmesini yapacağız dostlarım. Şimdi ilk olarak kutu açılışıyla başlayalım. Ardından özelliklerini anlatalım ve ardından değişik tariflerle beraber makinamızın değerlendirme işlemini tamamlamış olalım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi ürünümüz şöyle bir kutu içerisinde gelmekte. Şimdi kutusunun açılım işlemini gerçekleştiriyoruz. Şuradan güzelce kutumuzu açma işlemini gerçekleştiriyoruz. Ve burada bizleri birer adet kullanma kılavuzu karşılıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ardından şu kısımlarda naylonlarımız var. Şurayı bakın çok korunaklı yapmışlar. Özellikle göstermek istiyorum sizlere. Şu kısımda çok güzel bir karton yapmışlar. Buradaki sürahinin kırılmaması için böyle bir uygulama yapmışlar. Sürahimizi açtığımız zaman karşımızda bizi blenderımızın sürahi kısmı karşılıyor. Şöyle cam bir sürahimiz var. Şöyle sizlere gösterelim. Ardından sürahimizin kapağı çıkıyor içerisinden. Kapağımızı yerine takıyoruz. Kutunun içerisinde yine bir adet karton var. Yani ana makine motor kısmının zarar görmemesi için bu şekilde yine bir karton konulmuş. Onun yerinden güzelce çıkartma işlemini gerçekleştiriyoruz. Ve ana gövde yani motorumuzu yerinden çıkartıyoruz. Evet bakın şu şekilde ürünümüzün totalde parçası toplamı bu şekilde. Blenderımızın sürahisi görmüş olduğunuz gibi gayet büyük. Şurada tutmuş olduğumuz bölüm de gayet kalın. Bakın şöyle kavradığınız zaman elinizin içerisine oturan bir yapısı söz konusu. Toplamda sürahimiz maksimum 1.8 litreye kadar içerisine sıvı gıda veya herhangi bir ürün eklemesi yapabiliyoruz. Sürahimizin kapasitesi 1.8 litre. Evet şöyle de bir kapağı var. Bu kapağı maalesef kapandığı zaman çıkartması çok zor oluyor. Özellikle bakın şurada silikon yapıda olan böyle tutacak olan cam içerisinde kapağın çıkmasını engelleyen, içerisindeki yapmış olduğumuz karışımların dışarıya çıkmasını engelleyen bir yapıda burada bir silikon yapılmış. Kapağının şurasında da tutup çekmemiz için olan bir aparat, bir kısım mevcut. Onu da şu şekilde taktığımız zaman kapağımızı bakın şöyle sizlerle beraber takalım. Tamamen oturdu. Yani buradan kolay kolay bu silikonlu yapıdan dolayı bir ürün dışarıya çıkmaz. Şimdi kapağı açalım dediğimizde ne kadar zorlandığımızı göreceksiniz. Bakın şu anda şöyle son kuvvet uyguluyorum. Bakın şu an son kuvvet uyguluyorum ve bu şekilde çıkıyor kapak. Kapağın çıkması çok zor. Sanki bu silikon yapı bir müddet sonra arıza verecekmiş gibi, bir hata verecekmiş gibi bir hissiyat veriyor bu üründe. Bu silikon yapıda bir sıkıntı yaşanılacakmış gibi düşünüyorum. Şu anda bu ürünü yaklaşık 1-2 aydır, 3 aydır kullanıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Herhangi bir problemimiz söz konusu değil. Ama bende böyle bir hissiyat uyandırıyor buradaki bu silikon olması. Ağır bir, yani şöyle aldığınız zaman sadece şu camın ağırlığı bayağı bir var. Ondan yana biraz dikkatli tutmanız gerekiyor. Aldığınız zaman dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü kırılma ihtimali yüksek. Düştüğü zaman kırılır. Cam olduğu için sıkıntı yaşayabiliriz. Şimdi sizlere bu sürahinin ne kadar ağırlığını olduğunu göstermek için şöyle tartımızın üzerine koyuyorum. Bunu sizler de görmüş olun. Bakın 1 kilo 878 gram ağırlığı var. Kapağını da koyuyorum şimdi üzerine. Kapağını koyduğumuz zaman toplamda 2 kilogram ağırlığa geliyor. Sürahimizin ağırlığı boş halindeyken 2 kilogram dostlarım. O yüzden kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Ufak bir ihmalde, ufak bir hatada düştüğü anda bunun dönüşü olmaz. Yedek parça açısından da nasıl temin edilir o konuda da net bir bilgim yok. O yüzden daha dikkatli ve özenli davranmamız gerekiyor. Kanalımızda yer alan daha önceki ilk videolarımızdan olan fakir blender incelemesi yapmıştık. Oradaki blenderımız plastikti ama burada cam olduğu için artısı ne diyecek olursanız temizlemesi daha kolay. Ürünler daha az yapışıyor cam olduğu için. Burada temizlik açısından hem de hijyen ve sağlık açısından cam olması çok büyük bir artı. Zaten burada sağlık göz önüne alınarak bu işlem yapılmış. Sağlık açısından diyecek hiçbir sözümüz yok. Cam olması gerçekten bir artı ve aynı zamanda da kaliteli bir cam. Yani sağlam bir cam yapmışlar. O yönden de ağır bir cam ama sağlam olması, aynı zamanda çok basit bir cam olmaması da gerekiyordu. O yönden de başarılı olduğunu çok rahat bir şekilde sizlere söyleyebilirim. Evet, sürahi kısmının ağırlığını söyledik. Şimdi sizlere bir de makine yani çalışan kısmının ağırlığını gösterelim. Bakın şu şekilde. Bu da toplamda 2 kilograma denk geliyor. Yani toplamda 4 kilogramlık bir üründen bahsettiğimizi sizlere söyleyebiliriz dostlarım. Bunu da bu şekilde belirtmiş olalım. Şimdi kapağımızdan başlayalım. Bakın kapağımızın şu kısmında bir bölüm var. Burası çıkartılabiliyor. Buranın özelliği şu. Şurada sizlere göstermek istiyorum. 85 milime kadar ölçü kabı olarak bu kabımızı kullanabiliyoruz. Yani ufak bir ölçme işlemi yapacağımız zaman 85 milime kadar bu kabımızdan bu şekilde yararlanabiliyoruz.
bu şekilde işlevsel bir ürün buraya koyduklarını sizlere söyleyebiliriz. Bu şekilde de tekrardan kapatıyoruz. Kapağımız gayet güzel, herhangi bir sıkıntısı yok. Şimdi burada sürahimizin alt tarafında yer alan bıçak kısmını açıyoruz. Bakın burada temizliğimizi yaparken, işlemlerimizi yaparken burayı açmamız gerekiyor. Ürünümüzün alt kapağı bu şekilde çıkartılabiliyor ve aynı zamanda bakın burada bıçağın olmuş olduğu kısım var. Bıçağın olmuş olduğu kısmı alt taraftan kuvvet uyguladığımız zaman aynı yerde bu da bu şekilde çıkmış oluyor. Burada bıçağa dikkat etmemiz gerekiyor. Bıçağımız çok keskin. Bıçağımızın özelliğini sizlere söyleyelim. 4 taraflı bir bıçak var burada ve paslanmaz çelik. Yani paslanmaz çelikten ve keskin 4 taraflı bir bıçak yapmışlar. 4 taraflı olması da bizim ürünlerimizi tamamen ezmesi, işlemini tamamen güzel bir şekilde yapması için gayet yeterli olduğunu çok rahat bir şekilde sizlere söyleyebilirim. Burada bu ürünümüzün bu şekilde bıçaktan ayrılması neticesinde temizliğinin de daha kolay yapıldığını çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Bu da gayet güzel bir şekilde düşünülmüş, uygulanmış ve burada bu şekilde çıkıyor. Aynı zamanda bakın bıçağımızın olmuş olduğu şu kısım, alt tarafı kısmı metal. Yani burada dönme işleminin yapılmış olduğu kısım metal, motorda yer alan kısım ise plastik. Buranın metal olması da gayet güzel düşünülmüş. Çünkü burada malzememizin, makinamızın ömrünün uzun olması açısından buranın metal olması çok büyük katkı sağladığını sizlere söyleyebilirim. Buradaki bu ürünümüzü de bu şekilde çıkartıp temizleme işlemini gerçekleştirip yerine montajını yapabiliyoruz dostlarım. Burası da bu şekilde. Motor kısmımıza gelecek olursak, motor kısmımızın alt taraflarında bakın kaymayı önleyici koymuş olduğumuz zemini çok rahat bir şekilde tutabilen plastikler yer alıyor. Şöyle koyalım, sizlerle beraber deneyelim. Bakın şu anda kaldırmaya çalışıyorum. Şu an kalkmıyor, bakın. Tık diye geliyor. Burası mermer fayans olduğu zaman daha güzel, daha sert bir tutuş işlemi gerçekleşebiliyor. Şimdi gelelim makinamızın şuradaki ön tuşlarını tanıtmaya. Makinamızın bu kısmında sizlerin de görmüş olduğu gibi 3 adet program var. Ice Crush yani buz kırma işlemini bu buradaki program ile yapıyoruz. Şurada interval olarak adlandırılan programımız ise aralıklı çalışma. Yani bir miktar çalışıp duruyor. Bir miktar çalışıp durup bu şekilde işlem yapıyor. Alt tarafta da Smoothie olarak adlandırmış olduğumuz programımız mevcut. Buradan da Smoothie yapacağımız zaman bu programları seçebiliyoruz. Peki biz bu programları seçmek istemiyorsak nasıl yapmamız gerekiyor? Bakın normalde bu programlarla çalıştırırken makinamızın şurada program kısmında olması gerekiyor. Eğer ki programla işlem yapmayacaksak şuradaki düğmemizi bu tarafa doğru değiştirerek hızlandırarak, yani burada 9 tane hız kademesi var. Bakın şurada şöyle gözüküyor. 9 adet hız kadememiz var. Bu hız kademesinde kendimiz kendi istediğimiz hıza göre ayarlama işlemini yaparak makinamızı çalıştırma işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Evet dostlar, buradaki bu Karaca PowerMix Smoothie Blender 1800 wattlık makinamızla alakalı bilinmesi gereken ön bilgiler bu şekildeydi. Şimdi gelin hep birlikte sizlerle smoothie yapalım. Makinamızın canlı performansını görelim. Bakalım nasıl bir performans elde edeceğiz? İstediğimiz sonucu elde edebilecek miyiz? Burada performans kısmına geçmeden şunu da belirtmek istiyorum. Makinamız 1800 wattlık bir makine olarak geliyor. Bazı kullanıcılar makinanın 1800 watt yazdığı ancak yapılan işlemde uygulamada 1800 wattı tam olarak alamadığını belirtmişler. Şu ana kadar bizim bununla alakalı yaşamış olduğumuz canlı bir sıkıntı söz konusu değil. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Şu an bizim işlemlerimizi tamamıyla görebiliyor. Şimdi sizlerle önce bir buz kırma yapacağız. Buz kırmada buzu nasıl kırdığını göstereceğiz. Ardından bir smoothie yapacağız ve bu şekilde makinamızın tanıtımını sonlandırmış olacağız. Şimdi blenderımızda ilk olarak smoothie yapacağız. Ardından buz kırma işlemini yapacağız ve bu şekilde de nasıl çalıştığını sizlere göstermiş olacağız. Kanalımızın daha önceki videolarında muzlu sütü nasıl yaptığımıza dair 2 tane tarifimiz vardı. Bu tarifimizden bir tanesinin aynısını smoothie olarak yapacağız. Sizlerle beraber muzlu süt yapacağız. Şimdi ilk olarak 1 litre sütümüzü haznemizin, sürahimizin içerisine alıyoruz. Sütümüzü ekledikten sonra 4 adet buzlukta dondurmuş olduğumuz muzumuzu ekliyoruz. Burada normal muz da ekleyebilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Biz burada hem bıçağın nasıl çalıştığını tam olarak görebilmeniz adına buzlu muz eklemesi yapıyoruz. Muzumuzu ekleme işlemini yaptık. Şimdi içerisine burada sizin tatlı sevme oranınıza göre bal eklemesi yapacağız. Biz 1 tatlı kaşığının yeterli olacağını düşünüyoruz. O yüzden 1 tatlı kaşığı ekleyeceğiz. Eğer ki sizler çok tatlı seviyorsanız 2 yemek kaşığı da ekleme yapabilirsiniz. Ardından içerisine damla çikolata eklemesi yapıyoruz. Burada tatlı kaşığı veya da yemek kaşığına göre tercih edebilirsiniz. Biz tam dolu olmayacak şekilde 1 yemek kaşığı çikolatamızı ekleme işlemini gerçekleştiriyoruz.
Malzemelerimizi güzelce ekledik. Şimdi kapağımızı kapatıyoruz. Burada şuna değinmek istiyorum. Bu kapağı açıp kapatmada çok fazla sıkıntı yaşıyorsanız şu silikon tarafına zeytinyağı eklemesi yapabilirsiniz. Bir miktar şöyle yağ değdirdiğiniz zaman kapak daha hızlı bir şekilde açılacak. Bundan da bilginiz olmuş olsun. Şimdi kapağımızı güzelce kapatıyoruz. Kapağımızı kapattıktan sonra sürahimizi makinamızın içerisine ekliyoruz. Burada sürahimizi eklerken herhangi bir yön gelmesine gerek yok. Nasıl isterseniz o şekilde koyduğunuz zaman otomatik olarak yuvaya yerleşiyor. Herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Şimdi ne demiştik sizlere? Buradan bir program seçtiğimiz zaman burada şu programda olması gerekiyor demiştik. Şu anda programda seçili. Yani herhangi bir hız kademesini almayacağız ve şurada yer alan Smoothie programında işlem yapacağız. Şurada şunu da söyleyelim. Şu Pulse adı verilen tuşla ne işlem yapıyoruz? Bu Pulse'ye bastığımız zaman kendimiz ne kadar çalışmasını istiyorsak o kadar çalıştırıyoruz. Onu da sizlere ilerleyen dakikalarda göstereceğiz. Şimdi burada program kısmını seçtik ve Smoothie kısmına basıp burada çalışmamızı başlatıyoruz. Burada bakın şurada 0 yazıyor. Buradaki bu tuşumuz 0'da olduğu zaman herhangi bir işlem yapmıyor. Bir tık çeviriyoruz, program kısmına geliyor. Şu anda program kısmına geldi. Buradaki menümüzde ışıklar yanmaya başladı. Şimdi burada Smoothie tuşuna basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi smoothie'mizi yapma işlemini gerçekleştirdik. Şurada pulse tuşunun da ne işe yaradığını sizlere gösterelim. Bakın bu pulse tuşuna bastığımız zaman makinamız çalışmaya başlıyor. Çektiğimiz anda çalışma işlemi duruyor. Yani anlık çalıştırma yapacağımız zaman bu pulse tuşunu da kullanmış oluyoruz. Bir de sizlere kademeli olarak şuradaki kademeyi göstermek istiyorum. Şu anda ikinci hız kademesinde çalışma yapıyor. Yavaş yavaş arttırıyorum. Şu anda son hız kademesindeyiz. Yavaş yavaş azaltıyorum. Sesi tekrardan duyabilmeniz için tekrardan arttırıyorum. Bakın bu şekilde şu anda programa geldi. Program seçersek bu şekilde işlem yapacak. Şurada sizlere interval olarak adlandırdım. Yani ara ara çalışıp duran seçeneğimiz var demiştik. Bir de onu göstermek istiyorum. Bakın makinamız çalıştı durdu. Çalışıp duruyor. İyi bakın. Bu interval tuşumuzla da ara ara çalıştırıp durduracağımız zaman bu şekilde bunu seçmiş oluyoruz ve bu şekilde ayarlamamızı yapıyoruz. Şimdi bakın burada düğmemiz program menüsündeydi. Programdan bir tık sıfıra aldığımız zaman otomatikman kapanma işlemi gerçekleşti. Buradan da ayarlamamızı bu şekilde yapıyoruz. Şimdi yapmış olduğumuz smoothie'mizi bardağımızın içerisine alıyoruz. Muzlu sütümüzü yapma işlemini gerçekleştirdik. Bakın şöyle sizlere göstereyim. Tadımını da yapacağız. Herhangi bir sıkıntı yok. Burada bu makinenin efsane bir şekilde çalıştığını nasıl anlayabiliriz? Damla çikolata. Normalde bu makinalarda eğer ki makine güçsüz olduğu zaman bizim bu fakir 700 wattlık makinede göreceksiniz. Damla çikolata aşağıda birikme yapıyor altında. Burada bıçağın olmuş olduğu yerde. Ve doğru dürüst öğütme işlemini gerçekleştiremiyordu. Ancak burada damla çikolata namına herhangi bir şey kalmamış. Hepsini silip geçmiş durumda makinamız. Zaten ilerleyen videolarımızda bu makineyle yapmış olduğumuz fıstık ezmesinden tutun, bu makineyle yapmış olduğumuz tüm işlemler kanalımızda yer alacak. Merak edenler ilerleyen videolarımızı takip edebilirler. Şimdi son olarak buz kırma özelliğini de gösterip videomuzu sonlandıralım. Şimdi sıra geldi makinamızın, blenderımızın içerisine buzumuzu eklemeye. Bakın şöyle sizlere göstermek istiyorum tabağımın içerisindeki buzumuzu. Buzumuzu aldık. Bu buzumuzu şimdi güzelce sürahimizin içerisine ekliyoruz. Sadece buz kırmak için buz eklenmeyeceğini düşündüğüm için de içerisinde burada herhangi bir gıda eklememiz gerekiyor. Portakal eklemesi yapacağız. Bir su bardağı da portakalımızı güzelce ekledik.
Şimdi bakalım güzelce makinamız söylemiş olduğu buz kırma fonksiyonunda ne kadar başarılı, onun da tespitini yapalım. Şimdi güzelce sürahimizi yerine koyuyoruz. Ardından program tuşumuzu açıyoruz. Bakın şu şekilde programımızı açtık. Şimdi şurada yazan Ice Crash tuşuna basacağız. Yani buz kırma tuşuna. Evet, görmüş olduğunuz gibi makinamızın kendisi durma işlemini gerçekleştirdi. Şu anda herhangi bir işlem yapmıyor. Tekrardan bir daha basalım. Tekrardan çalışacak mı? Sizlerin de görmüş olduğu gibi makinamız kendisi bir müddet sonra durma işlemini gerçekleştiriyor. Şimdi bu karışımımızı bardağımızın içerisine alıp kontrolümüzü yapalım. Şimdi karışımımızı bardağımızın içerisine alıyoruz. Hem buz var mı yok mu onu tespit etmiş olacağız. Hem de bakalım nasıl bir sonuç elde etmiş bulunmaktayız. Şöyle sizlere ilk olarak sürahinin içerisini gösteriyorum. Herhangi bir kalıntı mevcut değil. Burada bardağımızın içerisine baktığımız zaman da herhangi bir buz kalıbı gözükmüyor. Şöyle çok küçük tanelerde kalmış. Ona da müdahale edememesi, ezememesi gayet normal dostlarım. Makinayı gördüyseniz aşırı şekilde zorlamıyor. Belli aralıklarla çalışıp bu şekilde işlemini tamamlıyor ve bir müddet sonra, yani ortalama 4 dakika sürdü. 4 dakika sonra da kendisi otomatik olarak işlemi sonlandırıyor. Buzları kırmış olduğunu ifade ediyor. Gerçekten de 4 dakikalık işlem neticesinde buzları %80-85 oranında kırdığını sizlere söyleyebiliriz. Bu yönden de makinamız söylemiş olduğu performansı bizlere sunmuş oldu. Yapmış olduğumuz karışımı içtiğimiz zaman ağzımıza küçük küçük buz taneleri geliyor. Yani tamamen %100 şekilde öğütmüyor. Böyle yaz günlerinde özellikle istediğimiz o soğukluğu alabilmemiz için küçük küçük buz taneleri geliyor. Bu da benim açımdan gayet makul, gayet olabilecek bir durum. Burada kişilerin tercihine göre değişebilir. Öznel bir durumdan bahsediyoruz. Ancak ben bu özelliğini olumlu karşıladığımı sizlere ifade etmek istiyorum dostlarım. Bu videomuzda Karaca 1800 wattlık blenderımızla alakalı anlatacak olduğumuz, sizlere gösterecek olduğumuz durumlar bu şekildeydi. Kanalımızda ilerleyen videolarda bu makineyle yapmış olduğumuz fıstık ezmesi, milkshake tarifleri ve bunun yanında yapmış olduğumuz smoothie tarifleri yer alacak. Daha detaylı neler yapıyor neler yapamıyor diye merak edenler varsa o videoları takip ederek bu şekilde makineyle alakalı daha geniş bilgiyi elde edebilirler. Genel itibariyle 4-5 aylık kullanımımız neticesinde şu ana kadar yaşamış olduğumuz bir sıkıntı mevcut değil. Bizlerin istemiş olduğu, almak istediği performansı makine bizlere verebiliyor. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bu şekilde sizleri de bunu görmesi için bu videoyu yapmış olduk. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.